Herkese merhabalar. Bir doğal sayının karesi, kübü ve işlem önceliği konusunu seninle beraber süper bir şekilde işleyeceğiz Tonguç abim. Seninle beraber bir sayının karesi. Mesela 3'ün karesi kaçtır? Onu bulacağız seninle beraber. Aynı zamanda 5'in kübü kaçtır? Kübü dediğim şey de üzerine küçük bir 3 yazıyor. Onu beraber seninle bulacağız. Ve işlem önceliği dediğimiz şey toplama, çıkarma, çarpma ve bölme. Acaba hangi sırayla yapılıyor? Bir de parantez ve üssü ifadeler. Yani şurada yazan küçük ifadelerin hangi sırayla yapıldığına seninle beraber bakacağız. Burada öğreneceğimiz bazı kavramlar, önemli olanlar bir tanesi kare kavramı Tonguç'um. Kare ne demek? Her kenar aynı hocam. Harikasın, doğru, her kenar ayrıydı ama aynı zamanda kare dediğimiz şey geometrik bir şekilde ve bunu yaparken aslında biz buna benzeteceğiz. Mesela 5'in karesini bulmaya çalışacağız. 5'in karesi dediğimiz şeyin de aslında kendisiyle çarpımı olduğuna bakacağız. 5 kere 5. 25 hocam. Harikasın, 25 olduğunu hemen öğrendik. Mesela bak, küp dediğimiz şey ise aslında yine bir geometrik şekil ama bu sefer 3 boyutlu bir geometrik şekilden bahsedeceğiz. Ve bu da mesela 5'in kübü dediğimiz şeyin 5'in üzerinde böyle ufak bir 3 yazıyor. 5 çarpı 5 çarpı 5, yani 3 tane 5'in yan yana çarpımı olduğunu, 5 kere 5 25, 25 kere 5 125 olduğunu seninle beraber bulacağız ve aslında çok basit, lokum gibi bir konu gerçekten de. İşlem önceliğinde toplama, çıkarma, çarpma, bölme, bir de parantez, bir de üssü ifadelerin aslında kısaltma olarak 3 şeklinde sıralaması olduğunu, ilk başta üssü ifadeler, sonra parantez, sonra çarpma, bölme, sonra toplama, çıkarma olduğunu seninle beraber öğreneceğiz. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Tonguç Dershane'de bursluluk provası 25 Nisan Cuma saat 19'da kayıt olmak için tonguçakademi.com'dan kayıt olabilirsiniz arkadaşlar diyorum. Bursluluk sınavına katılmayı ihmal etmeyin diyorum ve hadi bakalım o zaman bir sayının karesi kübüyle başlayalım. Şimdi Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Tonguç Evren Bey, aslında basit bir mantığı var. Şimdi bir kareyi çizerken mesela şurada bir kare var. Bu karenin, bak şurası bir birimse, bu karenin bir kenar uzunluğu nedir Allah aşkına? 2. Harikasın. 2 olduğunu zaten görebiliyorsun. 1, 2 zaten gözüküyor. Burası da 2, burası da 2, burası da 2. Karenin bütün kenarları birbirine eşit. Şimdi sen bu karenin alanını bulmak istersen eğer, bak 1, 2, 3, 4 tane kareden oluşuyor aslında burası, bak. Buranın bir kenarı 2 idi ve bunun alanını bulmak istersen 2 kere 2'den 4 tane birim kare çıkıyor karşımıza. İşte bizim yaptığımız şey, bir şeyin karesini bulmak istersek, aslında alanını buluyoruz gibi 2 çarpı 2'nin 4 olduğunu söyleyebiliriz. İşte biz bunu aslında şöyle yazıyoruz. 2'nin karesi şeklinde yazıyoruz. Hemen buraya yazıyorum. 2'nin karesi şeklinde de okuyoruz bunu. Bu ne demek aslında? Buradaki Tonguç evladım benim, şu küçük 2 bir şeyin karesini alırken kullanılan bir tabir. Yani bunun 2 defa yan yana yazılmış halini çarp demek bu aslında. Mesela ben sana şunu yazsaydım. Mesela 5'in karesi deseydim 5 çarpı 5 diyecektin, 25 diyecektin. Mesela 3'ün karesi diyecektim, 3 çarpı 3 eşittir 9 diyecektin. İşte mesela bu demin çizdiğimiz şekli Tonguç evladım benim, bak mesela şuradaki şeklimizi üçlü yapsaydık. 1, 2, 3, 1, 2, 3 şöyle yapsaydık. 1, 2, 1, 2 şöyle. Bak kaç tane kare çıkacak sen zaten göreceksin. Bak burası 3 birim, burası 3 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bak 9 oradan geliyor. Yani bir şeyin karesini aldığım zaman burada kaç tane kare olduğunu söylüyoruz aslında biz. Peki mesela hemen burada zaten yapmışız aynı şey. Bir kenar uzunluğu 3. Toplam birim kare sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve işlemimiz nedir? 3'ün karesidir ve 3'ün karesinin okunuşu da 3'ün karesi şeklindedir diye söyleyebiliriz. Bu arada bu ifade aslında üslü ifade manasına da geliyor. Üslü ifade dediğimiz şeyler, üslü ifade, üslü gösterim ve benzeri, aslında karesi de bir üslü gösterimdir. Bunu da aklımıza koyalım çünkü işlem önceliğinde çok kullanacağız bunu. O zaman bir şeyin biz karesini bulmak istersek ne yapıyoruz? Kendisiyle çarpıyormuşuz. 3 kere 3'ten tak diye 9 olduğuna ulaşabiliriz. Bu arada istersek çarpmayı bu şekilde nokta şeklinde, istersek de çarpı şeklinde gösterebiliriz. Fark etmez. O zaman bir sayının karesi sayının kendisiyle çarpımıdır şeklinde özetleyebiliriz. Peki kübü nedir? Kübü dediğimiz şey de Tonguç evladım benim, aslında bak şurada bir küpler var, aslında bir sürü küpten oluşan, birim küpten oluşan bir şekil var. Bu kübe baktığımız zaman şimdi bizim en üst kattaki 2 katlı bir apartman düşünün. Bu bir giriş katı diyelim. Bu da pencereleri var. Apartman gibi düşünelim bunun. Şimdi bak buradaki apartmanın
üst katında kaç tane küp var bak? 1, 2, 3, 4 tane oda var değil mi? Bu 4 tane odayı görebiliyoruz. Alt katında da 4 tane oda var. Toplamda kaç tane oda var o zaman evladım benim? 8 tane hocam. Harika. 8 tane oda var söyleyebiliriz. Peki bunun bir kenar uzunluğu kaçtı bak? 2 birim. Burası da 2 birim. Burası da 2 birim. Burası da 2 birim. O zaman bir kenar uzunluğu 2'dir. Ve yaptığımız işlem aslında 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. Ve biz bunu kısa yoldan 2'nin kübü, 2'nin üzerine küçük bir 3 yazarak gösterebiliyoruz. Biz bunu 2'nin kübü diye yazabiliriz. Kübü diye okuyorum ama küpü diye yazıyoruz. Onu da ihmal etmeyelim. Şimdi o zaman 2 çarpı 2 çarpı 2, 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. İşte 8 birim küp olduğuna ulaşıyoruz. İşte buradan geliyor aslında. Burada kaç tane kare olduğunu bulmuştuk. Burada kaç tane kare olduğunu bulmuştuk. O yüzden karesinde kare sayısını buluyorduk. Burada ise kübünde küp sayısını buluyoruz. Mesela burada bir kenarı 3 birim, bir kenar uzunluğu 3 birim ve toplam birim küp sayısı bakalım üst katta. Bak bu birinci kat, bu birinci kat, burası ikinci kat, burası üçüncü kat. Üçüncü katta yani en üst katta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oda var. O zaman 9 kere her katta 9 oda varsa 9 kere 3 katlı olduğu için 27 tane birim küplü bir şekilden bahsediyoruz. Ve biz bunu yaparken işlemimiz şu aslında 3 çarpı 3 çarpı 3 diyoruz ve bunu da 3'ün üzerinde 3 diye yazıyoruz. Ufak bir 3. Bak daha küçük yazılıyor bu evladım benim. Okunuşu da 3'ün kübü diye okuyabiliyoruz evladım benim. Ve bir sayının o zaman kübünü bulmak istiyorsak bak kübü diye okuyorum ama küpü diye yazıyorum unutma. Kübü sayının kendisiyle 2 kez çarpılarak elde ediliyor unutmayalım. Mesela hemen bunu yapalım. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27 çıkıyor mesela burada. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 çıkıyor. Kendisiyle 2 defa çarparak buluyoruz. Mesela birkaç tane alıştırma yapalım seninle beraber. Mesela hemen bakalım 4'ün karesi. Bak yukarıda yazdığımız şey aslında üs veya biz buna kuvvet diyebiliyoruz. İkisi de söylenebilir. Üssü ifadeler o yüzden böyle küçük yazılıyor bunun üstüne yazılan şey. Burada ise taban dediğimiz alttaki ana sayı çıkıyor. Yani normal bildiğimiz insan sayısına taban diyoruz biz aslında burada. Mesela ben bunu nasıl hesaplayabilirim? 4 çarpı 4 diye hesaplayalım. Çünkü 2 tane olduğu için karesini almam gerekiyor. 4 kere 4'ten 16 çıkar ve okunuşu da 4'ün hatta şöyle Türkçe yazalım tamamen. 4'ün karesidir diyebiliriz. Bak burada ise karesi mi kübü mü? Küpü hocam. Harika kübü var burada bravo diyorum sana. Dolayısıyla burada hemen buna biz yine taban diyoruz. Buna ise üst kuvvet diyoruz. Ve burada ise aslında artık ne var? Kübünü alıyoruz. Ve değerini hesaplamak için 2 çarpı 2 çarpı 2 yapmam gerekiyor. 3 defa 2'yi yan yana yazıp çarpmam gerekiyor. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 çıkıyor ve okunuşu da 2'nin hatta şöyle tamamen Türkçe yazalım. 2'nin kübü diyebiliriz. Peki hemen birazcık alıştırma yapalım. Değerlerini bulalım seninle beraber. 7'nin karesi bu. 7'nin karesi ise 7 çarpı 7 yapıyorum. Kaç kere? 49 hocam. Harika. 49 diyebiliriz. 7 kere 7 49. 6 üzeri 3 var. O zaman bak küçük yazılmış bu daha büyük normal insan sayısı. Bu taban bu üst. Bu taban bu üst unutmayalım. Şimdi 6'yı 3 defa yan yana çarpacağım bak. 6 çarpı 6 çarpı 6'nın kübünü yapıyorum. O zaman bu şekilde 3 tane 6 yan yana çarpıyorum. 6 kere 6 36. 36 kere 6 216'dır cevabımız. Şimdi 4'ün kübü eksi 5'in karesi demiş. Bir kere 4'ün kübü nedir? 4 çarpı 4 çarpı 4'tür. 5'in karesidir. 5 çarpı 5'tir. 4'ün kübünü hesaplayalım ilk başta seninle beraber. Bak 4 kere 4 16. 16 kere 4 64 çıkıyor. Burası 64. Eksi 5 kere 5 25. 64'ten 25'i çıkarmam gerekiyor seninle beraber. Ve cevabımızın 39 olduğunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz diyoruz. Ve geldik işlem önceliğine. İşlem önceliği ise Tonguç abi. Şimdi bize karışık bir sürü işlem verirse mesela 6 artı 5 çarpı 4. Hadi yap bunu derse ne yapmamız gerekiyor lan benim? 6 ile 5'i toplamamız gerekiyor. Harikasın. 6 ile 5'i toplamamız gerekiyor. Bravo doğru söylüyorsun. 6 ile 5'i toplamamız gerekiyor. Fakat işte işlem patlıyor o zaman. Çünkü 6 ile 5'i toplayıp 4 ile çarparsak cevap 6 ile 5'in toplamı 11 çıkıyor. 11 ile 4'ü çarparsak 44 çıkıyor. Şimdi senin bulduğun cevap Tonguç cevabı 44. Şimdi benim bulduğum cevap ne?
aslında. İlk başta şunu göstermek istiyorum. Bir işlem verilirse sana öncelikli olan işlemler vardır. Onlardan ilki Tonguç evladı benim üslü ifadedir. İlk başta bize verilen bir işlem varsa ilk başta üslü ifadeler yapılır. Sonrasında parantezli işlemler yapılır. Parantez işlemleri yapılır. Sonrasında çarpma bölme yapılır. Çarpma bölme yapılır. En son olarak da bizim ilkokulda öğrendiğimiz toplama çıkarma işlemleri yapılır. Toplama çıkarma işlemleri aslında bizim bu okul hayatımız boyunca öğrendiğimiz en ilkel işlemlerdir. Ve hani 1. sınıfta toplama çıkarma öğrendik. Sonrasında çarpma bölmeye geçtik bak. O zaman daha gelişmiş işlemler. Ondan sonra parantezi öğrenmeye başladık. En son olarak da artık ya yeni öğreniyoruz şu anda üslü ifadeleri öğreniyoruz. Yani aslında en ilkel işlemi yani ilk öğrendiğimizi en son yaparız. Çünkü zaten çok ilkel bir işlemsin, çok basit bir işlemsin ya. Sana kafa yormayacağım. Ben ilk başta üslü ifadeye bakacağım. Sonra paranteze. Sonra... O yüzden bir işlem önceliğine dikkat edersek eğer buradaki toplama ve çarpma işleminden hangisini yapmalıyım? Tabii ki çarpma bölme daha önceliklidir. Dolayısıyla ilk başta 5 ve 4'ü çarpmam gerekiyor benim. Bu ilk başta bunu yapmam gerekiyor. 5 kere 4 20'dir. 6 artı 20 çıkar cevabımız. 20 artı 6 da toplarsak eğer 26 çıkar. Bak senin bulduğun cevap 44'tü. Doğru cevap 26. Ne kadar farklı görebiliyor musun? O yüzden burası çok önemli. İşlem önceliğini matematik için çok temel bir noktadır. Dolayısıyla bunu kesinlikle çok iyi bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. Mesela buraya baktık. Buraya baktığımız anda şimdi bak burada bir üslü ifade var. Çıkarma var, parantez var, bölme var. Hangi işlemi ilk başta yapmam gerekiyor o zaman öğrendiklerimize göre? Üslü hocam. Harika, üslü. O zaman üslü işlemi ilk başta yapacaksam şunu alıyorum bir kenarda hesaplıyorum. 4'ün kübü yani 4 çarpı 4 çarpı 4 demekte. 3 tane 4'ü yan yana çarpıyoruz. 4 kere 4 16, 16 kere 4 64. O zaman bunun cevabını 64 diye buluyorum. Şimdi burada kritik bir şey var. Sana göstereceğim. Şimdi mor kalemle yazmaya başlamıştı. Şunu bulduk mu biz artık 64. O zaman bunun yerine 64 yazıyorum. Sonra eksi 4 parantezi kapat bölü 15 amele gibi aynısını yazıyorum. Sadece bunun yerine bak 64'ü koydum. Şimdi Tonguç Elen Bey şimdi çıkarma var, bölme var bir de parantez var. Hangi işlemi yapalım ilk başta? Parantez hocam. Harikasın parantez bravo diyorum sana. O zaman şu işlemi yapmam gerekiyor. 64'ten 4'ü çıkarmam gerekiyor. 64 eksi 4 60'tır aslında o zaman 60 çıktı. Bölü 15'i de yazıyorum. 60 bölü 15'te zaten cevabımızın 4 olduğunu söyleyebiliriz. İşte çok kritik burada işlem önceliğine göre bütün soruları seninle beraber yapacağız. Bak işlem önceliğine dikkat edelim. Şimdi eğer bölme ve çarpma var. Allah Allah. Burada işlem önceliğine çarpma bak 3'tü hatırlıyorsam. 3'tü. Üslü ifade parantez çarp böl topla çıkar. Ama çarpma bölme hangisi daha öncelikli? İşte çarpma ve bölme toplama ve çıkarma işlemleri arasında öncelik yoktur. Önce soldaki işlem yapılır. Mesela ben buraya baktığım zaman bölme ve çarpma ikisi de aynı öncelikte. Çünkü ikisi de bu basamakta. Dolayısıyla diyorum ki ya bölme mi yapayım çarpma mı? Soldakini yapacağız. Hemen bakıyoruz 12 bölü 4 3. 3 çarpı 2 de yani bunun cevabı 3. Buraya yazdım. 3 çarpı 2 de 6 cevabımız bitti. Bak burada da çarpma var, çıkarma var, toplama var. Hangi işlem öncelikli Tonguç Elen Bey? Çarpma hocam. Harika. Çarpma olduğu için ilk başta çarpmayı yapmam gerekiyor. 8 kere 4 32 çıktı. Buraya yazdım. Sonra aynı şekilde eksi 3 artı 12'yi yazıyorum. Sonrasında şimdi çıkarma var, toplama var. Hangi işlemi yapacağım ilk başta? Öncelik ikisi de burada. Dolayısıyla soldakini yapacağım. 32'den 3 çıktı. 29 artı 12 çıktı. Ve son durumda da Tonguç Elen Bey 29 artı 12 maşallah diyorum. Gerçekten nazar değmesin çok güzel öğreniyorsun. 41 kere maşallah deyip hemen yeni pekiştirme sorumuza geçelim seninle beraber. Şimdi bak burada yine işlem önceliğine dikkat edeceğiz. Ne diyor bu arkadaşımız? Üpçt diyor. Üslü ifade parantez çarpma ve toplama çıkarma. Şimdi buraya baktığın anda bak üslü ifade var.
parantez var, çıkarma var, bölme var, toplama var. Hangi işlemi yapalım ilk başta? Üslü hocam. Harikasın. Üslü işlemi seninle beraber yapalım. Bak üslü işlemde 5'in 3. kuvveti. 5'in 3. kuvveti 5 çarpı 5 çarpı 5. Yani 5'in kübü aslında. 5'in kübü 5 kere 5 25. 25 kere 5 125 çıkar. O zaman diyorum ki ya seni aynen yazacak o zaman. Bak aynı şeyi yazıyorum. Bak aynı şeyi yazıyorum. Bölü var burada. Toplama var. Burada 20 var. Burada 3 var. Aynı şeyi yazıyorum. Burada 5 var. Bunun yerine sadece 125 hesaplamıştım yazdım. Şimdi çıkarma var, parantez var, bölme var, toplama var. Hangi işlemi yapalım? Parantezi tabii ki. Çünkü üslü ifade bitmişti. Şimdi paranteze geldik. Parantezi yaparsak 125'ten 125'ten 5 çıkarsa 120 çıkar. Bölü 20 artı 3'ü aynen yazdım. Şimdi bölme var, toplama var. Tabii ki bu da bittiği için artık çarp böl topla çıkar. O zaman bölmeyi yapmam gerekiyor ilk başta. 120'yi 20'ye bölünce 6 çıkıyor. 6 artı 3'te cevabımızın 9 olduğunu söyleyebiliriz. Geldik buraya. Bu işleme baktığım zaman bir sürü üstü var. İlk başta üstleri halledelim. 3'ün karesi. Hemen burada hesaplıyorum. 3'ün karesi. 3 kere 3'tür. 3 kere 3 9'dur diyebiliriz. 2'nin kübü. 2'nin kübü. 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. 3 tane 2'yi yan yana yazdım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8'dir. Bu çarpma önemli bak. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8 yapıyoruz. Unutmayalım. 1'in karesi. 1 çarpı 1'dir. O da 1'dir zaten. Şimdi bütün bu bulduklarımı buraya yerleştireceğim. 4 çarpı parantez açtım. 3'ün karesi yerine ne bulmuştum? 9. 9 eksi 2'nin kübünün yerine ne bulmuştum? 8. 8 parantezi kapattım. Eksi 1'in karesini bulmuşum 1. Dolayısıyla bu hale getirdim. Sonrasında diyorum ki ya üslü ifade bitti. Şimdi paranteze geçelim. Parantez var burada. Parantezi ilk başta yapalım. 9 eksi 8 1'dir. Dolayısıyla 4 çarpı hatta şunun yanına yazayım ki bak. 4 çarpı bunun yerine 1 yazıyorum. 1 eksi 1 diyorum. Sonrasında burada çıkarmayı yapamam. Çünkü çarpma daha öncelikli. Çarpma bölme toplama çıkarmadan daha öncelikli. Çarpma yapacağım. 4 kere 1 4. 4 eksi 1'den de artık bunu bulduk. 4. 4'ten 1 çıkınca da cevabımızın 3 çıktığını söyleyebiliriz diyoruz ve hadi bakalım o zaman birkaç tane sözel soru çözelim seninle beraber. Bir bakkaldaki 60 adet yumurtanın 12 tanesi kırılmış ve bakkal sağlam yumurtaları 6'şarlı olarak paketlemiştir. Tamam. Buna göre uygun sayı cümlesini yazıp toplam paket sayısını bulalım demiş. Şimdi bir kere şöyle 60 adet yumurtası vardı bu adamın. 12 tanesi mortanzi oldu. Ve kalanlar sağlam yumurta. Kaç tane kaldı? 60'tan normalde 12 çıkartarak buluruz değil mi? 60 eksi 12 sağlam yumurtalar. Şimdi bu sağlam yumurtaları da 6'şarlı olarak paketleyecek. Şimdi bundan bunu çıkarmayalım. İşlem yapmayalım. Sayı cümlesini yaz diyor bana. 60'dan 12'yi çıkardım. Bunlar aslında sağlam yumurtalar. Bu sağlam bak bunlar kırılandı. Bu toplamdı. Toplamdan kırılanı çıkardığım zaman sağlam yumurtalı buldum. 60 eksi 12. 60 eksi 12'yi de neye bölmemiz gerekiyor? 6'şarlı bölmemiz gerekiyor. O zaman bunu bölmeyi de şöyle yapalım. 60 eksi 12'yi böyle bir paranteze koyalım. Sonra bölü 6 diyelim. Bak 60 eksi 12 sağlam yumurtalardı. 60 eksi 12 sağlam yumurtalardı. Sonra bunu böyle paranteze koyup bütünleştirdik. İşte bunlar sağlam parantez olsun bu da. Bu sağlam parantezini de 6 eşit parçaya bölüyoruz. 6'şarlı olarak paketledik. Dolayısıyla sayı cümlesi bu şekildedir. İşlersek işlem yaparak da bulabiliriz. 60'tan 12 çıkartırsak 48. 48'i de 6'ya bölersek 8. 8 şerli yumurtalar olacak aslında. 8 tane paket olacak özür dilerim. 6'şarlı yumurtadan 8 paket cevabımıza ulaşabiliriz. İstersek bu işlemi de yaparak aynı sonuca ulaşabiliriz. Çünkü ilk başta parantez yapılırdı. 48 bölü 6'dan da 8 olduğuna ulaşabiliriz. Şimdi beceri temelli yani BTS dediğimiz gerçekten değişik bir soruyla beraberiz. Bu LGS'de çıkan tarzda bir soru aslında. İleriki sınavlarda göreceğimiz. Bak şöyle bir işlemi içine yazılan sayının karesini alırmış. Şöyle bir şekil varsa da içine yazılan sayının kübünü alırmış. Mesela şu ifade aslında bu içine yazılan sayı kaç burada evladım benim? Harika. 4 o zaman 4'ün kübü diyoruz. Bak 4 içine yazılan sayı 4. O zaman 4'ün kübünü alıyoruz. Mesela buradaki içine yazan sayı 6. O zaman burada ise bu 6'nın karesi olacak. Mesela burada içine yazan sayı 5. O zaman bu
kübünü alıyordu. O zaman 5'in kübü olacak Tonguç evladım benim. 4 hocam. O zaman diyorum ki ya bunları teker teker hesaplayalım. Şimdi burada eksi var, burada artı var, burada bir parantez var hatta. Bunları teker teker hesaplayalım ilk başta, çünkü böyle bir işlem yapacaksak neydi kuralımız? 3'tü. İlk başta üssü ifadeleri hesaplamamız gerekiyor. 4'ün kübü. 4'ün kübü de 4 çarpı 4 çarpı 4'tür. 4 kere 4 16, 16 kere 4 64'tür. 6'nın karesi 6 çarpı 6'dır. 2 defa yan yana çarpıyoruz. Kendisiyle çarpıyoruz aslında. 36'dır. Ondan sonra 5'in kübü. O zaman 5 çarpı 5 çarpı 5'tir. 5 kere 5 25. 25 kere 5 125'tir. Şimdi diyorum ki o zaman hemen burada parantez vardı. 4'ün kübü yerine 64 yazıyorum. Eksi. 6'nın karesi yerine 36 yazıyorum. Artı. 5'in kübü yerine 125 yazıyorum ve işlemleri hesaplayacağım. Şimdi ilk başta parantez yapılır. 64'ten 36 çıktı 28. 28 artı 125'te cevabımızın 153 olduğuna ulaşabiliriz. Gerçekten yeni nesil beceri temelli bir soruyla beraberdik. Şimdi geldik ödevimizden bir soruya. Bu arada hemen ödevlerini vermek istiyorum sana programımıza uygun bir şekilde. Tüm dersler kitabımızı açtığımız zaman Tonguç Elen Bey'im burada hemen bir doğaselin karesi ve kübü test 26 ve işlem önceliği test 27'yi yapmanı istiyorum. Matematik kısmında unutma, sayfa 133'te. Aynı zamanda Dinamo kitabımızı açtığımız zaman, Dinamo matematik kitabımızı açtığımız zaman hemen burada hemen burada açtık ve cevabımız bir sayının karesi kübü. Test 67, 68, 69 bir sayının karesi kübü, 70, 71 ve 72 de işlem önceliği. Gerçekten çok önemli testler var burada. Algoritmik sorular da var. Bu soruları yapabilirsen inanılmaz başarılı olacaksın diyorum. Ve yazılıya hazırlık kısımlarını sonraya bırakıyoruz tabii ki. Zoru Bankası tüm derslerden de arkadaşlarımız ödev hemen verelim. Bir doğaselin karesi kübü test M26 ve test M27'yi yapmanı istiyorum. İşlem önceliği gerçekten buradaki bu iki soru bayağı kanırtıyor gerçekten. Onu da söylemek istiyorum sana. Hadi bakalım ödevimizden bir soruyla beraberiz. Neşe öğretmen öğrencileriyle tahmin oyunu oynarken aşağıdaki 4 adımı uyguluyor demiş. Birinci adım, ikinci 4 adım. Tamam. 23 sayısını tutan ve öğretmeninin söylediklerini doğru bir şekilde uygulanan Ayşe'nin 4 adım sonunda bulacağı sayı aşağıdakilerden işlemlerin hangisinin sonucuna eşit demiş. Birinci adım. Aklınızdan bir sayı tutun. 23 sayısını tutmuş, tamam. Sonra diyor ki tuttuğunuz sayıyı 10 ekleyin. 23'e 10 ekliyorum, tamam. Sonra bulduğunuz sayıyı 3 ile çarpın. Şimdi burası kritik. Bulduğunuz sayıyı 3 ile çarpın derken bu ikisini topladığımız zaman 33 eder, 33'ü 3 ile çarpın diyor. Ama biz eğer 23 artı 10 çarpı 3 yazarsak buradaki kritik şey şu. Onu 3'e çarpmış oluyoruz. Bak 23 artı 10'u 3'e çarpmıyoruz. Onu 3'e çarpmış oluyoruz. Ama diyor ki bulduğunuz sayı neydi? Bunların hepsiydi. Bunu 3'e çarpmamız gerekiyor. İşte bunu bütünleştirmek için matematikte parantez kullanılır. Bunu parantez içine koyup çarpı 3 yapıyorum. Burası çok kritik. Sonrasında en son bulduğunuz sayıdan, yani bundan 5 çıkartın diyor. O zaman yine bunu bütünleştiriyorum. Yani 23 artı 10 parantez çarpı 3 ve burada da ne çıkartmamızı istiyor bizden? 5 çıkarmamızı istiyor. Burada 5'i bu şekilde çıkartabilirim. Neden bu şekilde çıkartabilirim? Çünkü bunu bir daha bütünleştirme ve parantez içine koymama gerek yok. Çünkü burada çarpma ve çıkarma varsa zaten ilk başta çarpma yapılacak. Dolayısıyla bu çıkarmadan korkmama gerek yok. Ama çarpmadan korkuyorum. O yüzden parantez içine koyuyorum. İşte doğru cevabımızın bu olduğunu söyleyebiliriz. Peki bizi yanıltacak cevaplar ne olabilirdi? Mesela şu olabilirdi. 23 ile onu topla. Sonra 3 ile çarp. Sonra 5 çıkar. Bak bu çok benziyor ama buradaki kritik şu. Eğer bu işlemi yap deseler bana 23 ile onu toplamam ilk başta. 10 ile 3'ü çarpmam gerekiyor. Çünkü çarpma önceliklidir. Dolayısıyla doğru işlemin bu olması gerekiyor. 23 ile onu topla. Sonra bu bulduğun sayıyı 3 ile çarp. Ve bu bulduğun sayıyı 5 çıkar şeklinde cevabımıza ulaşıyoruz. Cevabımız B seçeneği. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.
Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.